Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Zeus, göklerin efendisi ve hikayesi. Zeus kimdir? Bugün konumuz Yunan mitolojisinin en büyük ve en güçlü ama bir o kadar da tuhaf tanrısı Zeus. Yunanlar binlerce yıl bu bencil, kibirli ve çapkın tanrıya dualar etmişlerdir. Onu biraz daha yakından tanıyabilmek için doğuşuna ve bazı efsanelerine bakalım. Tanrıların ve insanların babası olarak bilinir. Bu ünvanın da hakkını verir bir yandan. Her ne kadar ona az önce çapkın demiş olsam da pek öyle değildir. İnsan ve Tanrı fark etmeksizin her kadının peşinden koşar. Şekiller değiştirir, zorla yataklarına girer, kaba kuvvet uygular, tecavüz bile eder. Bu pek çapkınlık değil. Tanrısal özellikleri sadece doğaüstü güçlere sahip olmasından ibarettir. Onun dışında oldukça kötü bir karaktere sahiptir. Bu yönleriyle fazla insansıdır. Romalılar ona Jüpiter demektedir. Karısı baş tanrıça Hera'dır. İkisinin karakterini biraz detaylı incelediğinizde tanrısal özelliklerinden çok insani özellikleri ön plana çıkar. Şimşeklerin ve gök gürültüsünün tanrısıdır. Her tanrı gibi caydırıcı ve hükmedici bir gücü vardır. Ondan korkmak için sadece kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakmanız, gördüğünüz şeyin kudreti ve bilinmezliği karşısında ezilmeniz gerekir. Dünyaya dair çok az şey bilen insanoğlu denizlerden, gökyüzünden ve doğal afetlerden fazlasıyla etkilenerek bu tanrıları yaratmışlardır. Şimdi doğumundan başlayarak binlerce yıl boyunca çok büyük topraklarda inancının hükmünü süren bu tanrıyı daha yakından tanıyalım. Zeus'un doğumu. Annesi tanrıça Rhea, Zeus'u doğurduğunda onu hemen Girit'e kaçırmış ve bir mağaraya kapatmıştı. Orada bebek Zeus'a bakan bir de peri vardı. Perinin adı ise Amalthea'ydı ve bu orman perisi bebeği keçi sütüyle besliyordu. Ancak bu öyle normal bir keçi sütü değil, korkunç bir yaratığa benziyormuş ve çok büyükmüş. Zaten daha da ilginci güneş tanrısı Helios'tan doğma bir keçiymiş ve görüntüsüyle Titanları bile korkuturmuş. Zeus büyüyüp de kendi egemenliğini kurmak için savaşa girdiğinde bu keçinin derisinden bir kalkan yapmış kendine. Titanlara karşı da kendini bu kalkanla savunmuş. Bu kalkanı daha sonra Athena'da kullanmıştır. Hatta Gorgo adında bir canavarı öldürmüş ve onun yılanlarla örülü kafasını bu kalkana takmıştır. Zeus Rhea'nın 6. çocuğudur. Babası Kronos 2. nesil tanrılardandır. Kronos da babası Uranos'u yenerek egemenliğini kurmuştur. Zeus da bir gün tıpkı babasının yaptığını yaparak ayaklanacak ve egemenliği eline geçirerek 3. nesil yani Olimpos tanrılarının egemenliğini ilan edecektir. Kronos babasına karşı gelmiş ve yerine geçmişti. Kendi sonunun da aynı şekilde geleceğini öngören Kronos 5 çocuğunu bu yüzden yuttu. Annesi 6. ve son çocuğu olan Zeus'un da kardeşleriyle aynı kaderi paylaşmaması için toprak ana Gaia ve yıldızlı gök Uranus'a dua etti. Onlar da Rhea'yı Girit adasındaki Luktos'a gönderdiler. Doğum burada gerçekleşti ve Zeus'un doğumunu mutluluk ile karşılayan çoğu savaşçı kalkanlarına vurarak gürültü yaptı ve bebek tanrının ağlamalarının duyulmamasını sağladılar. Az önce bahsettiğim keçi de işte burada emzirdi Zeus'u. Tabi bu sırada yeni doğan çocuğunu iştahla yutmayı bekleyen sorunlu bir baba var. O da halledilmesi gereken büyük bir sorun ama Rhea'nın bir fikri var. Doğumdan sonra bir taşı sanki bebekmiş gibi bir beze sarıp Kronos'a yutturmayı başarmıştır. Ardından büyüyen Zeus kendisinden beklendiği gibi babasına karşı harekete geçti. Amacı babasının yuttuğu bütün kardeşlerini geri kusturmaktı ve bunu başardı. Zeus'un Kronos'la savaşı. Babasına karşı saldırdığı anda Titanlar ikiye bölündüler. Ancak bazı Titanların onun yanından geçmesi babasına karşı savaşında istediği gücü elde ettiği anlamına gelmiyordu. Daha da güçlenmek için çeşitli yollara başvurdu. Bunlardan en önemlisi Ölüler Ülkesi'nin derinliklerine inmesiydi. Ölüler Ülkesi'nin en derin yeri olan Tartaros'a geldi. Ve burada Kronos tarafından esir tutulan Kukloplar ile Hekatonkeirleri serbest bıraktı. Bunun karşılığında Kukloplar Zeus'a yıldırımları ve şimşekleri verdiler. Bu güç zaman içerisinde onunla bağdaşıp sembolü haline gelecektir.
Onlardan aldığı destekle Titanları yenmeyi başarmıştı. Hepsi toprağın altına götürülüp zincire vuruldular. Başlarına ise 3 tane Hecatoncheir konuldu. Bunlar 100 kollu güçlü yaratıklardı. Evrenin hakimi Zeus. Sonunda babasını yenmiş ve kardeşlerini de özgür bırakmıştı. Artık evrenin tek egemeni olmuştu. Karşısında durabilecek hiçbir güç yoktu. Hemen kardeşlerini topladı ve aralarında bir görev dağılımı yaptı. Onlar artık Olimpos tanrılarıydı. Gökleri kendisine aldı. Denizleri kardeşi Poseidon'a verdi. Yer altını Hades'e verdi. Bütün yeryüzü ve Olimpos tanrıların ortak malı sayılacaktı artık. Daha sonra bir de karısı oldu Zeus'un. Meşhur baş tanrıça Hera. Homeros'a göre bir tek onunla evli kaldı. Hesiod ise Zeus'un birçok evliliği olduğunu söyler. İlk olarak Metis'le evlenmiştir. Metis bilgeliği simgelemektedir. Metis'ten doğacak bir erkek çocuğun kendisini yenip tahtını ele geçireceği kehanetini duyduktan sonra evliliği pek iyi sonuçlanmaz. Metis doğum yaptığı sırada Zeus gelir ve onu yutar. Üreyici ve yaratıcı Zeus. Ardından ikinci evliliğine başlar Zeus. Onun adı ise Temis'tir ve adaleti simgeler. Ardından bir evlilik daha yapar. Bu sefer de Eurynome ile evlenir. Dördüncü karısı ise Mnemosyne'dir. Ve onunla evliliğinden 9 esin perisi olan Musalar doğar. Ardından kardeşi Demeter'le birlikte olur. Bu evliliğinden Perespone doğar. Evet, hani şu daha sonra Hades'in kaçırıp karısı yaptığı Perespone. Son karısı Hera'dan ise ateş tanrısı Hephaistos, savaş tanrısı Ares, gençlik tanrısı Hebe ve ebe tanrıça Eileithyia doğar. Ardından gidip Atlas'ın kızı Maia ile birlikte olur ve bu ilişkiden Hermes doğar. Kendi alnından Athena çıkar. Ardından Semele ile birlikte olur ve bu ilişkisinden de Dionysos doğar. Keçi sütü etkisi mi bilinmez ama Zeus birçok tanrının ölümünün ve yarı tanrının doğmasına sebep olmuştur. Bu konuya daha sonra döneceğim. Şimdi şimşeklerin hakiminin ilişkilerine girmişken biraz daha devam edelim. Antiope ile birlikte olmuştur ancak evlilik ya da aşk söz konusu değildir. Gece olunca Antiope uyuduğu sırada satir biçimine girerek yatağına girer. Bu arada satir yarı keçi, yarı insan, ürpertici bir mitolojik yaratık. Zeus ve Io. Kafasına taktığı bir başka kadın ise Io'dur. Io, Agros kralı Inachos'un kızı ve Hera tapınağının rahibesidir. Yani artık bu kadına da pes. Karısına tapan bir rahibeye karşı bile gözü dönebilen korkunç bir tanrı. Bulut şekline girip Io ile birlikte olur. Kıskançlığı ve kini korkunç olan Hera durumu fark edip kızı sorduğunda Io'yu tanımadığını ve hiç görmediğini söyler. Çoktan Io'yu Hera'dan saklamak için zavallı kızı beyaz bir ineğe çevirmiştir bile. Hera bu saçma yalana inanmış gibi yapar ve ineği kendisine hediye etmesini söyler. Zeus hemen kabul eder ve ona verir ineği. Hera ise bir yüz gözlü nöbetçi Argos'u diker ineğin yani Io'nun başına. Gerçi sonra Zeus kızı Hermes yardımıyla kurtarır. Bir de Kallisto var. Akardiya kralı Likaon'un kızı. Avcı tanrıça Artemis'in izinden giden bir avcı kadın. Zeus yine şekil değiştirme numarasını kullanarak Artemis kılığına girer ve gidip Kallisto ile beraber olur. Zeus ve Hera. Zeus ve Hera'yı okuyup araştırdığınızda ikisinin de ciddi derecede kişiliklerinin bozuk olduğunu görürsünüz. Hera, kadınların bütün kötü özelliklerini barındırırken Zeus erkeklerin bütün kötü özelliklerini barındırır. Sevimsiz ve gürültücü ebeveynlere benzerler. Cinsellik şüphesiz o dönem için bir yaratma unsurudur. Tanrılar da üreyerek insanları ve başka tanrıları meydana getiriyorlardı. Bu kadar çok çocuğu olan bir adam belki de onlar gözünde tek eşliğe çok uygun bir adam olamazdı. Karısı Hera'yı her fırsatta aldatan ama karısından da bir o kadar korkan, cinsel arzuları ve kendi çıkarları doğrultusunda elde etmek istediklerini her türlü yola başvurarak elde eden bencil, kibirli, sevimsiz bir tanrıdır. Hades bile birçok yönüyle neredeyse ondan iyidir. Kız kardeşi Hera ile tuhaf bir evlilikleri vardır. Zeus'un çok kahramanca tavırlar sergilediği, çok asil ve onurlu davrandığı görülmez. Görülse bile Tanrı'ya yakışacak seviyede değildir. Eski insanların onlar için söyledikleri ve tanrılara yaklaşımları oldukça ilginçtir. Özellikle Hera ile birlikte sevgiden değil de korkudan beslenirler sanki.
Zeus'un karakteri tahta oturmadan önce ve tahta oturduktan sonra bir takım değişiklikler gösterir. Acımasız, çıkarcı, entrikacı ve bencil tanrılardır. Ancak yine üzerinde durulması gereken asıl konu eski insanların cinsellik, doğurganlık ve yaratıcılık ile kuvvetli bağlar kurmasıdır. Erkek bir tanrının olabildiğince dişiyle birlikte olup yeni şeyler yaratması onlar için normal bir düşüncedir. Sanki Hera'nın kıskançlığı eğlenceli hikayeler kurmak için üretilmiştir. Zeus ölümlü ya da tanrı fark etmez hangi kadınla birlikte olursa olsun bir yaratıcı olduğu için bu ilişkilerin ardından yeni ve önemli şeyler yaratmıştır. Mesela buna bir örnek verelim. Zeus'un ikinci eşi adaleti simgeleyen Temis'tir. Bu birliktelikten Hora ve Moiralar meydana gelmiştir. Yani disiplin, adalet ve barış. Yani Zeus aynı zamanda yeni kavramlar da üretiyordu. O dönemde yaşayan insanlar dünyanın acımasız koşullarının ancak bu kişilikte dengesiz tanrılar tarafından oluşabileceğini düşünmüş olmalılar. Zeus'un ünvan ve sıfatları. Zeus halk arasında pek çok ünvan ve sıfatla anılmıştır. Mesela göklerde gürüldeyen, şimşek savuran, bulutları devşiren, keçi derisinden kalkan taşıyan, yağmur yağdıran, uzaktan duyulan gök gürültüsü, rüzgar estiren ya da gök kuşağı astıran bunlardan bazılarıdır. Zeus'un Olimpos'ta bir tahtı bulunmaktadır ve Hephaistos'un yaptığı bir krallık asasına sahiptir. Roma'da Jüpiter olarak bilinir. Onun sanat tarihinde pek çok sembolle görebilirsiniz. Bunlar meşe ağacı, boğa ve kartaldır. Kadınların peşinden koşarken girdiği şekillerle de zaman zaman sembolize edilir. Adamın kadınlar için girmediği şekil kalmamıştır. Bunlar kuğu, satir, altın yağmuru, ateş, guguk kuşu, yakışıklı çoban, bulut, geyik ve boğadır. Ayrıca sadece hayvan ve tuhaf şekillere girmekle de kalmıyor. Az önce örneğini verdiğim gibi başka tanrılar ve tanrıçaların da kılığına giriyor. Hatta beğendiği kadınların kocaları kılığına girmekten çekinmiyor. Karısı Hera da kocasının çapkınlıklarına engel olmaya çalışarak geçirir zamanını. Engel olamadığı zamanlarda ise Zeus'un başka ilişkilerinden olma çocuklarına hayatı zindan etmeyle uğraşır. Zeus tasviri. Kendi tasvirlerinde çok güçlü bir görüntüye sahiptir. Genellikle olgun, bilge bir görünüşe sahiptir. Ciddi ve düşünceli bakışlara sahiptir ve alnı geniştir. Saçları oldukça gür ve dalgalıdır. Sakalları ise kıvırcıktır. En eski tarihli tasvirlerinde pek çıplak olarak görmeyiz Zeus'u. Çıplak tasvirleri artmaya başladığında sembolik duruşu da şekillenmeye başlamıştır. Genellikle sağ göğsünü ve kolunu açık bırakan bir pelerini vardır. Sanat tarihi açısından çok önemli bir figürdür. Uzun yıllar boyunca baş tanrı olarak tapılan bir tanrının figürü elbette her yere yayılmış ve sanatçılar tanrılarını onurlandırmak istemişlerdir. Olimpia Zeus tapınağında bulunan Zeus heykeli dünyanın 7 harikasından biri seçilmiştir. Olimpia o dönemlerde o kadar önemli bir merkezdir ki ilk olimpiyatlar da bu şehirde başlamıştır. Hem de Zeus onuruna. Anadolu'da Zeus. Anadolu'da ise özellikle Ege'de 2 önemli tanrı vardır. Sıcak havalar nedeniyle gök gürültüsü ve yağmur yağdıran tanrı Zeus ve denizlerin ve deniz canlılarının hakimi Poseidon. Bu 2 tanrı Ege'de yaşayan Anadolu insanı için şüphesiz çok önemli bir yer taşır. Adatepe Zeus sunağı ise bu anlamda çok önemli bir yerdir. Zeus'un Truva Savaşı'nı buradan izlediği söylenir. Ege'nin pek çok yerinde Zeus'un etkisinin izlerine rastlamak mümkündür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.